Damarlarınızda dolaşan o zehirli duygu kalbinizi her an durdurabilir. Şu an, tam şu saniye, göğüs kafesinizin altında sessizce çalışan o organı düşünün. Onu korumak için neler yapıyorsunuz? Belki sigaradan uzak duruyorsunuz. Belki yağlı yemeklerden kaçınıyor. Kolesterolünüzü dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Sabahları koşuya çıkıyor, vitaminlerinizi alıyorsunuz. Ama ya size tüm bu çabalarınızı tek bir anda, saniyeler içinde çöpe atabilecek, sigara dumanından çok daha yakıcı, en yağlı hamburgerden çok daha tıkayıcı, görünmez bir zehir taşıdığınızı söylesem? Bu zehir dışarıdan gelmiyor. Onu siz üretiyorsunuz. Her gün trafikte önünüze kıran o şoföre baktığınızda, toplantıda sözünüzü kesen iş arkadaşınıza gülümsediğinizde ya da akşam eve döndüğünüzde biriken bulaşıkları görüp sessizce yutkunduğunuzda, çoğunuz buna basitçe stres deyip geçiyorsunuz. Ancak tıp dünyasının elindeki veriler, bunun stresten çok daha spesifik, çok daha ölümcül bir şey olduğunu kanıtladı. Bu bir duygu ve eğer onu doğru yönetemiyorsanız, kalbiniz şu an konuşmamız sırasında bile mikroskobik düzeyde parçalanıyor olabilir. Peki nedir bu duygu? Ve daha da önemlisi, neden doktorlar bu duygunun yüksek tansiyondan bile daha tehlikeli bir ölüm habercisi olduğunu fısıldıyor? Cevap, sandığınız kadar basit değil. Çünkü bu duyguyla başa çıkmak için size öğretilen her şey aslında sizi mezara bir adım daha yaklaştırıyor olabilir. Bir sahne canlandıralım. Bir arabanın içindesiniz ama trafiktesiniz, gitmiyorsunuz. Direksiyonu o kadar sıkı tutuyorsunuz ki parmak boğumlarınız bembeyaz kesilmiş. Yıllar önce yaşadığınız bir olayı hatırlıyorsunuz. Belki haksız yere suçlandığınız bir kazayı, sigorta şirketiyle yaptığınız o bitmek bilmeyen telefon görüşmelerini, tamircinin sizi nasıl dolandırdığını, haklı olduğunuz halde cebinizden çıkan o parayı. Olay biteli yıllar olmuş. Araba bile artık sizde değil. Ama o anı hatırladığınızda, işte o an bedeninizde bir şeyler değişiyor. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan bir deneyde tam da bu durumdaki kalp hastaları incelendi. Sadece hatırlamaları istendi. Olayı tekrar yaşamıyorlardı. Sadece zihinlerinde o ana dönüyorlardı. Sonuçlar ürkütücüydü. Hastalar o öfke dolu anı hatırladıklarında kalplerinin pompalama verimliliği aniden %5 oranında düştü. Bazılarında bu düşüş %7'ye kadar vardı. Bu ne demek biliyor musunuz? Kardiyologlar buna miyokardiyal iskemi diyor. Yani kalbin kendisine giden kan akışının tehlikeli bir şekilde azalması. Daha da korkutucu olan şuydu. Bu düşüş hastalar korktuklarında ya da fiziksel egzersiz yaptıklarında gerçekleşmiyordu. Sadece ve sadece öfkelendiklerinde oluyordu. Üstelik hastalar o anı hatırlarken hissettikleri öfkenin, olayı yaşadıkları anın yarısı kadar bile olmadığını söylüyorlardı. Yani gerçeği yaşadıklarında kalpleri muhtemelen iflasın eşiğine gelmişti. Ama asıl soru şu, neden? Öfke, biyolojik olarak neden korkudan ya da üzüntüden daha öldürücü? Bunu anlamak için damarlarınızın içine mikroskobik bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Öfkelendiğinizde beyninizdeki amigdala denen o badem şeklindeki merkez vücudunuza savaş emri verir. Adrenalin ve nöradrenalin kanınıza karışır. Kalp atışlarınız hızlanır, tansiyonunuz fırlar. Bunu bahçe hortumundan akan suya benzetin. Musluğu sonuna kadar açtığınızda suyun basıncı artar, değil mi? Şimdi o suyun, yani kanınızın, koroner arterlerinizden, yani kalbi besleyen o incecik damarlardan nasıl geçtiğini hayal edin. Sürekli öfkelenen bir insansanız, bu kan akışı o kadar türbülanslı, o kadar şiddetlidir ki, damar çeperlerinizde mikro yırtıklar oluşmaya başlar. Gözle görülemeyecek kadar küçük yaralar. Vücut bu yaraları onarmak ister. Oraya trombositleri, yağ asitlerini gönderir. Ve ne olur? Plak oluşumu, damar sertliği. 30 yıllık bir öfke geçmişi, damarlarınızı yavaş yavaş, sessizce tıkayan bir inşaat çalışmasına dönüşür. Ancak burada çok büyük bir yanılgı var. Muhtemelen şu an şöyle düşünüyorsunuz. Tamam, o zaman ben de öfkemi dışa vurmam. İçime atarım, sakin kalırım, böylece kalbimi korurum. İşte tuzağa düştüğünüz yer tam da burası. Çünkü bilimsel veriler gösteriyor ki,
Öfkeyi bastırmakla onu kusmak arasında kalbiniz için ölümcül bir fark yok. Hatta durum düşündüğünüzden çok daha karmaşık bir paradoksa işaret ediyor. Buna hidrolik model yanılgısı diyoruz. Yıllarca bize öfkenin bir düdüklü tencere gibi olduğu, basıncı azaltmak için buharın dışarı atılması gerektiği söylendi. Bağır, rahatla. Yastıkları yumruklamak iyi gelir. Ama aslında ne oluyor biliyor musunuz? Öfkeyi her dışa vurduğunuzda beyninizdeki öfke devrelerini prova etmiş oluyorsunuz. Sinirsel yolları daha da güçlendiriyorsunuz. Bir dahaki sefere daha çabuk, daha şiddetli öfkelenmek için kendinizi eğitiyorsunuz. Üstelik o anlık rahatlama hissi kandaki adrenalin seviyesini düşürmüyor. Aksine yangına körükle gitmek gibi fizyolojik uyarılmayı zirvede tutuyor. Öte yandan öfkeyi bastırmak, o dişleri sıkıp sahte bir gülümsemeyle sorun yok demek, bu da kan basıncınızı aniden yükseltiyor. Yani bağırırsanız damarlarınızı yırtıyorsunuz, sufersanız basınçtan patlatıyorsunuz. Peki çıkış yolu nerede? Eğer dışa vurmak da, içe atmak da bizi öldürüyorsa, bu biyolojik kapandan nasıl kurtulacağız? Cevap, Duke Üniversitesi'nde yapılan ve tam 25 yıl süren tıp tarihinin en sarsıcı araştırmalarından birinde gizli. Dr. Redford Williams, 1950 yılında tıp fakültesinde okuyan bir grup öğrenciyi takibe aldı. Bu öğrencilere daha okuldalarken bir kişilik testi uygulanmıştı. Bu testte özellikle bir özelliğe bakılıyordu. Düşmanlık seviyesi. Buradaki düşmanlık kelimesine dikkat edin. Bu anlık bir sinir değil. Bu kronik bir bakış açısı. Trafikteki herkesin aptal olduğunu düşünmek. Garsonun sizi bilerek beklettiğine inanmak. Asansör geciktiğinde birinin sırf gıcıklığına kapıyı tuttuğunu varsaymak. Yani dünyaya sürekli bir tehdit ve güvensizlik penceresinden bakmak. 25 yıl sonra bu öğrencilerin sağlık durumları kontrol edildiğinde sonuçlar şok ediciydi. Düşmanlık puanı yüksek olan doktorların 50 yaşına gelmeden ölme ihtimali, puanı düşük olanlara göre tam 7 kat fazlaydı. Tekrar ediyorum, 7 kat. Sigara içmek, yüksek tansiyon ya da yüksek kolesterol bile ölüm riskini bu kadar keskin bir şekilde artırmıyordu. Bir doktor olarak hastalarına sağlık dağıtması gereken bu insanlar sadece hayata bakış açıları, o kronik güvensizlikleri yüzünden erken yaşta ölüyordu. Bu veri bize şunu haykırıyor. Sizi öldüren şey o anlık patlamalar değil. Sizi öldüren şey karakterinize işlemiş o zehirli sinizm. Hiç sabah uyandığınızda, daha yataktan çıkmadan, günün size getireceği zorlukları düşünüp göğsünüzde bir ağırlık hissettiniz mi? Ya da birisi size iltifat ettiğinde içten içe acaba benden ne istiyor diye düşündünüz mü? Eğer cevabınız evetse, kalbiniz şu an risk altında olabilir. Çünkü bu düşmanlık hissi vücudunuzu sürekli bir savaş modunda tutuyor. Kortizol ve adrenalin damarlarınızda bir sel gibi akıyor, hiç durmadan. Vücudunuz asla dinlenemiyor. Tıpkı motoru hiç soğumayan, sürekli yüksek devirde çalışan bir araba gibi. Eninde sonunda bir parça iflas eder. Ancak hikaye burada bitmiyor. Bilim insanları bu karanlık tablonun içinde kalbi koruyan şaşırtıcı bir panzehir keşfetti. Ve hayır, bu bir ilaç değil, bir ameliyat ya da diyet de değil. Bu, beyninizi yeniden programlayarak elde edebileceğiniz biyolojik bir beceri. Harvard Tıp Fakültesi'nde yapılan bir başka çalışma, kalp krizi geçirmiş 1500 kişiyi inceledi. Sonuçlar, öfkenin kalp krizini tetikleme riskini 2 katına çıkardığını doğruladı. Ancak asıl bulgu, iyileşenlerin neyi farklı yaptığıydı. Stanford Üniversitesi'ndeki bir programda kalp hastalarına sadece ilaç verilmedi. Onlara öfkelerini yönetmeleri için özel bir eğitim verildi. Bu eğitimden geçen hastaların ikinci bir kalp krizi geçirme oranı diğerlerine göre %44 daha düşüktü. Peki onlara ne öğretildi? Öfkeyi yutmak mı? Hayır. Onlara öğretilen şey güvenen kalp modeline geçiş yapmaktı. Bunu başarmak için çok basit ama etkisi muazzam bir yöntem kullandılar. Diyelim ki asansör gecikti. Düşman kalp şöyle düşünür. Hangi gerizekalı kapıyı tutuyor yine? Hepsi bencil. Kimse benim zamanıma saygı duymuyor. Sonuç, tansiyon fırlar, damarlar gerilir.
Eğitim alan, güvenen kalp ise kendini durdurur ve şöyle der. Belki de yaşlı birinin bilmesine yardım ediyorlardır. Ya da birisi ağır bir yük taşıyordur. Bu basit düşünce değişikliği, empati dediğimiz o mekanizmayı devreye sokar. Ve empati, biyolojik olarak öfkenin tam zıttıdır. Empati kurduğunuz anda beyninizdeki amigdala sakinleşir. Adrenalin pompalanması durur. Kalp atışlarınız yavaşlar. Damarlarınızdaki o türbülans yerini sakin bir akışa bırakır. Bu bir polyannaçılık oyunu değil. Bu hayatta kalma stratejisidir. Başkalarının davranışlarına kötü niyet atfetmekten vazgeçtiğiniz an aslında o kişiyi affetmiş olmuyorsunuz. Kendi kalbinizi korumuş oluyorsunuz. Öfke, başkasına atmak için elinize aldığınız ama önce kendi elinizi yakan bir kömür parçası gibidir. Tıp bilimi artık bunu kanıtladı. O kömürü elinizde ne kadar uzun tutarsanız yanıklar o kadar derinleşiyor ve sonunda hayati organlara ulaşıyor. Peki, siz şu an ne yapıyorsunuz? Elinizdeki o sıcak kömürü fark edebiliyor musunuz? Yoksa onun sıcaklığını haklı olmanın verdiği o tehlikeli hazla mı karıştırıyorsunuz? Unutmayın, haklı olmak çoğu zaman sağlıklı olmaktan daha önemli değildir. Damarlarınızda akan kanın ritmini başkalarının hatalarının belirlemesine izin vermeyin. Çünkü o hatalara duyduğunuz öfke onları cezalandırmıyor. Sadece sizi yavaş yavaş, sessizce yok ediyor. Bir dahaki sefere trafikte biri önünüze kırdığında derin bir nefes alın. O adamın belki de hastaneye yetişmeye çalıştığını ya da sadece kötü bir gün geçirdiğini hayal edin. Bunu onun için yapmayın. Bunu göğüs kafesinizin altında sizin için hiç durmadan çalışan o mucizevi organ için yapın. Çünkü kalbiniz sandığınızdan çok daha kırılgan ve onu onaracak tek kişi yine sizsiniz.